Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için el açması tadında çok lezzetli hazır yufkadan börek hazırladım. Yapması son derece kolay olan, daha önce mutfağa girmemiş olanların bile hiç zorlanmadan yapabileceği harika bir börek. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden çay saatlerinizde, günlerinizde gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz böreğin tarifine geçiyorum. İlk olarak böreğin iç harcını hazırlayacağız. Bunun için 4 adet patatesi haşladım. İçerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek ezici yardımıyla bütün baharatları ve patatesleri hem eziyorum hem de birbirine karıştırıyorum. Ben bu böreği patatesli hazırladım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz iç harcını kenara koyuyoruz. 100 gram tereyağını güzelce erittim ve ılıttım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Güzelce karıştırıp bu sosumuzu da kenara alıyoruz. Bu böreği yuvarlak bir tepside yapıyorum. Bunun için yağlı kağıdı tepsinin boyutuna göre kestim. Kağıdımızı tepsinin taban kısmına yerleştirip kenara alıyoruz. Tarifimde 3 adet yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tezgahın üzerine yufkayı yayarak ikiye bölüyorum. Parçanın bir tanesini kenara koyuyorum, diğer parçayı da geniş kısmı ön tarafa gelecek şekilde açıyorum. Üzerine birkaç kaşık tereyağı ve sıvı yağ karışımından döküyorum. Yufkanın sağını solunu ortaya katlayarak her tarafın yağ olmasını sağlıyorum. Bu yağ sayesinde böreğimiz çıtır çıtır olacak. Daha sonra fırça yardımıyla sürerek her tarafın yağ olmasını sağlıyorum. Patatesli iç harcını geniş olan kısma koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Parça parça koymuş olduğum iç harcını elimle yayıyorum. İç harcını koyarken yufkanın kenarlarından 4 parmak bırakmıştım. O kısımlarını içeriye doğru katlıyorum. Daha sonra yufkanın ucundan başlayarak rulo yapıyorum. Yufkanın son kısmına gelinceye kadar ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde sarıyorum. Sarma işlemini bitirdim. Daha sonra yufkayı tekrar kıvırıyorum. Böylelikle yufkamıza şekil vermiş oluyoruz. Uç kısmından başlayarak kıvırıyorum, gül böreği şeklini veriyorum. Tepsinin tam orta kısmına bunu koyuyorum. Bundan sonra sarmış olduğum yufkaları bunun üzerine dolayacağım.
Görmüş olduğunuz gibi bu böreğin yapımı oldukça kolay. İkiye bölüp yağladıktan sonra iç harcını koyuyoruz. Kenar kısmından başlayarak rulo yapıyoruz. Bittikten sonra da tekrar kıvırıyoruz. Böylelikle kıvrılmış şeklini vermiş oluyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkaların hepsini bu şekilde yaparak tepsiye dizdim. Kalan sosumu tepsinin içerisindeki yufkaların üzerine sürüyorum. Bu şekilde daha güzel kızaracak ve çıtır çıtır olacak. Fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırladığım böreği sıcak fırına koyacağım. ...35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde böreğimizi kızarttık. Çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla üçgen olacak şekilde kesiyorum. Böreklerinizi sıcak keserseniz hamurlaşma olur. Sizlere bir de bu leziz böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Altı üstü nar gibi kızarmış çıtır çıtır börek elde ettik. İsterseniz bu şekilde pişirdikten sonra parçalara ayırıp difrizinize koyabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman hemen çıkartıp mikrodalgada ısıtıp ikram edebilirsiniz. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyecek. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Lezzetine doyamayacağınız harika börek elde ettik. İster çaylarınızda, ister günlerinizde, ister ara öğünlerinizde yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.